Kıymetli dostlar, bu videomuzda Doğu Anadolu'nun incisi olarak kabul edilen, yine Doğu'nun Topkapı Sarayı olarak nitelendirilen, yapımı birçok efsane ve hikayeye konu olan Ağrı ilimizin Doğu Beyazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı hakkında konuşmak istiyoruz. Saray hakkında derlediğimiz bilgileri sizler için aktarmaya çalışacağız. İshak Paşa Sarayı Osmanlı döneminde Ağrı'da yapılan en büyük ve en önemli mimari eser olarak kabul edilmektedir. Sarayın yapımı tam 99 yıl sürmüştür. Sarayın yapımına 1685 yılında Çıldır Atabeklerinden olan Çolak Abdi Paşa tarafından başlanmıştır. Sarayın inşası aynı soydan gelen Küçük İshak Paşa zamanında 1784 yılında tamamlanmıştır. Zamanın en modern ve en ileri anlayışı ile yapılmış olan bu saray, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin geleneksel izlerini taşımaktadır. Bunun yanında sarayın mimarisinde Avrupa sanatının barok üslubunun etkileri de görülmektedir. Sarayın inşasında model olarak Bursa, Edirne ve İstanbul gibi başkentlerde Osmanlı saraylarının yapımında kullanılan model örnek alınmıştır. Saray buradaki saray modelleriyle inşa edilmiştir. İshak Paşa Sarayı, taş oymacılığı ve bezemelerinde İran'dan Anadolu Selçuklu Devleti'ne, Gürcistan'dan Kafkasya'ya kadar çeşitli kültürlerin izlerini taşımaktadır. Saray Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindedir. Eski Beyazıt'a ve ovaya hakim bulunan yüksek bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Saray aynı zamanda külliyeyi andıran bir yapıya sahiptir. Pek çok bölümden oluşan kompleks bir yapıdır. Sarayın inşasını tamamlayan İshak Paşa, bu bölgeye 18. yüzyılda hakim olan Çıldır Hanedanı'ndan Hasan Paşa'nın oğlu olup, vezirlik rütbesiyle Çıldır ve Ahıska valiliği yapmıştır. Sarayın yapımıyla ilgili olarak anlatılan bir rivayete göre sarayın ihtişamı Osmanlı hanedanı ile rekabete girişmek düşüncesini yansıtmaktadır. İran'dan İstanbul'a giden İran elçisi burada misafir edilir. Elçi padişahın huzuruna çıkınca abartılı sözlerle bu rekabeti kışkırtır. Bu hadise İshak Paşa'nın gözden düşmesine ve Hasan Kale'ye sürgün edilerek burada vefat etmesine yol açmıştır. Kaleyle ilgili olarak anlatılan rivayetlerden birisi bu şekildedir. İshak Paşa Sarayı İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra ikinci teşkilat saray sistemidir. Doğu'nun Topkapı Sarayı olarak da nitelendirilmektedir. Ayrıca saray Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale devrindeki son büyük abide eseri olarak görülmektedir. 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en belirgin ve şaheser örneklerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Mimarının Ahıskalı ustalar olduğu belirtilir ama sarayın ustasının kim olduğuna dair henüz bir bilgi yoktur. Saray yaklaşık olarak 115 metreye 50 metre ölçülerinde tesviye edilmiş bir alan üzerinde doğu-batı yönünde konumlandırılmıştır. Sarayın külliyesi, teras, iki avlu ve bu avluları çevreleyen çeşitli yapı topluluklarından meydana gelmektedir. Sarayın bazı kısımları tek veya iki, bazı kısımları ise bodrum dahil olmak üzere 3 katlı olarak yapılmıştır. Sarayda bir saray için gerekli tüm bölümler bulunmaktadır. Bunlar harem odaları, aşevi, hamam, toplantı salonları, eğlence yerleri, mahkeme salonu, cami, çeşitli hizmet odaları, oturma odaları, uşak ve seyis odaları, muhafız koğuşları, cezaevi, erzak depoları, cephanelik, tavlalar, bodrum katlarında çeşitli hizmet odaları ve benzeri bölümlerdir. Ayrıca her odada ocak, dolap yerleri gibi kısımlarda bulunmaktadır. Sarayın girişi savunması en zor olan doğu cephesinde yer alır. Abidevi taç kapısı, avlulara çıkan diğer kapılar gibi kabartma,
süsleme ve zengin bitki motifleriyle Selçuklu sanatının özelliklerini taşımaktadır. Cümle kapısının yapısı İstanbul ve Anadolu'da kurulan saraylardan farksız olup taş işçiliği ve oymacılığı muntazamdır. Sarayın tek kubbeli camisi iki ayrı renk taşla örülmüş minaresiyle dikkat çekici bir görünümdedir. Caminin kıble duvarının dışında yer alan türbe, geometrik ve bitkisel motiflerle süslenmiş olup, muhtemelen Çolak Abdi Paşa ile İshak Paşa ve yakınları için yapılmıştır. Türk saray geleneği ve mimarisinin ana prensiplerini yansıtan İshak Paşa Sarayı'nda, klasik Osmanlı mimarisinden farklı üslup ve bezeme şekilleri de dikkat çekmektedir. Sarayın planında Türk saraylar geleneği hakimdir. Sarayın duvarları Türk hat sanatının sülüs yazı örneklerinden ayet ve beyitlerle süslenmiştir. Sarayın süslemesinde İslam süsleme özelliği hakim olmakla birlikte barok bir dekorla süslenen iri bitki motifleri ve hayvan figürleri de günümüze kadar gelebilmiştir. Bunun yanında süsleme, döşeme, dolap, şerbetlik ve tabanlarından ahşap olan hiçbir parça kalmamış, günümüze ulaşmamıştır. Dikkat çekici bir durumda sarayda o dönemde kalorifer sisteminin bir şekilde kurulmuş olmasıdır. Her odada taştan yapılmış ocaklar vardır. Taş duvarlardaki boşluklar ise bütün yapının merkezi bir ısıtma sistemine sahip bulunduğunu göstermektedir. Böylesine bir ihtişama sahip olan yapının iç ve dış mimarisinde Osmanlı, Fars ve Selçuklu medeniyetlerinin ortak etkisi görülmektedir. Sarayın yapımında sadeliğe özellikle özen gösterilmiştir. Sarayın duvarları ve tabanı taştandır. Bütün binada 3-4 çeşidi geçmeyen taş kullanılmıştır. Saray bölümü 2 kattan oluşur. Sarayın 366 odası vardır. Bu odaların hepsi bu 2 kat içinde yer almaktadır. Saraya ilk önce büyük bir kapıdan birinci avluya girilir. Solda uşak odaları ve ahırlar vardır. Bu avludan ikinci bir avluya geçilir. Burada oturanlar için daireler bulunmaktadır. Avlunun sağında bir divan sofası vardır. Paşa, aşiret reislerini bu sofada kabul eder, toplantılarını burada yaparmış. Sofa 30 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindedir. İç taraftaki pencereler avluya, öbür taraftakiler ise ovaya bakar. Büyük sofada başka odalara açılan kapılar vardır. Sofanın asıl kapısı yanında, tabandan aşağı yukarı 1 metre yükseklikte dar ve karanlık küçük bir loca yer almaktadır. Aşiret reisleri ve bölgenin ileri gelenleri burada oturup davaları, tartışmaları burada dinlerlermiş. Sofaya bitişik odalar yüksek memurlara ayrılmıştır. Bunların pencereleri baş döndürücü bir yükseklikte olup Ağrı Dağı'na hakim bir durumdadır. Sarayda bir de zindan bulunmaktadır. Görülen davalar sonunda suçu ağır olanlar zindanın daha karanlık, az olanlar ise daha aydınlık bölümlerinde tutulurlarmış. Harem taç kapısının iki yanında abı hayat çanağından yükselen ve laleyle biten bir yüksek kabartma vardır. Hayat ağacı 1799'da İshak Paşa ve eşi için yapılmış türbe üzerinde de bulunmaktadır. Divan sofası ile harem arasında bir geçit bulunur. Yapının bu kısmında mihrabı ve minberi olan küçük bir cami vardır. Sarayın en sağlam kalan yeri camisidir. Kubbesi olduğu gibi kalmıştır. Bu kubbe Semerkant kümbetlerini andırmaktadır. Kare şeklinde bir plan üzerine yapılmıştır. Bu karenin bina duvarlarını teşkil eden 4 köşesinde yine küçük kubbeli ve 8 köşeli 4 tane küçük kule bulunur. Camiden çıktıktan sonra sarayın ilgi çekici bir diğer köşesi de Selamlık Dairesi'nin kuzeyinde bulunan Cumbalı Köşk'tür. Burada 4 ahşap konsol vardır. Konsollar üst üste insan baş ve gövdesi, aslan ve kartal tasvirlerinin sıralamasından oluşmaktadır.
Anlatılan rivayetlere göre bu tasvirlerle insan iradesi, aslan gücü ve kartal yırtıcılığının sarayı temsil etmesi amaçlanmıştır. Sarayın girişinde sağda bulunan çeşmelerin çeşme muslukları altın kaplamaymış. Üzerindeki aynalıkların çevresinin küçük bir vazodan çıkan güle benzer bir süslemesi varmış. Çeşmelerden birinden su, diğerinden süt akmaktaymış. Çeşmenin üstündeki depoya sağılan ineklerin sütleri boşaltılır, böylece taze süt içilirmiş. Sanat tarihi açısından da eşsiz bir değere sahip olan sarayın tamamlanmasında Beyazıt bölgesinin önceki dönemlere göre az savaş görmesi ve buna bağlı olarak Doğu-Batı arasındaki kervan ticaretinin gelişmesi, bu gelişmenin meydana getirdiği bölge ekonomisindeki refah etkili olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Beyazıt Sancağı bu saraydan yönetilmiştir. 1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus Harbi'nde Ruslar burayı işgal ettikten sonra Berlin Antlaşması ile geri çekilince değerli eşyalarla birlikte kapıyı da sökerek Moskova'ya götürmüşlerdir. Kapının halen Rusların müzelerinde sergilenmekte olduğu belirtilmektedir. Doğu'nun Topkapı Sarayı olarak vasıflandırılan İshak Paşa Sarayı'nı görmek için her yıl dünyanın birçok yerinden pek çok ziyaretçi gelmektedir. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde bulunan ve Ağrı Dağı ile karşı karşıya olan saray, 2000 yılından bu yana UNESCO'nun Dünya Geçici Miras listesinde bulunmaktadır. Tarihimizin eşsiz sanat eserlerinden birisi olarak kabul edilen, hatta bir şaheser olarak nitelendirilen İshak Paşa Sarayı'nı anlatmaya çalıştığımız bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videolarımıza yorum yaparak, beğenerek kanalımıza destek olalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.